Bugün kanseri erken anlamanın yollarını, hangi kanser türlerinin daha hızlı ilerlediğini ve en önemlisi kemoterapi sürecinde alınan kararların nasıl verildiğini öğreneceğiz. Evet hocam, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür Hocam, ederim. ilk sorumuz kanseri erken anlayabilmek için neler yapmalıyız? Kanseri erken anlayabilmek için bugün birçok kanser tipinde kullandığımız tarama yöntemleri var. Bunları kullanıyoruz. Risk faktörü olan hastalarda genelde kanser taramalarını daha erken yaşta başlatmakla birlikte risk faktörü olmasa bile herkesin yapması gereken belirli yaşla birlikte bazı tarama yöntemleri var. En bilineni kadınlarda meme kanseri taramasına kullanılan mamografidir. 40 yaşından sonra yılda bir mamografi öneriyoruz. Yanı sıra risk faktörleri varsa daha erken yaşlarda meme MR ya da meme ultrason gibi tarama yöntemleri öneriyoruz. Yine 40 yaşından sonra herkese sık görülen kanserlerden olan ve sık ölüme sebep olan kanserlerden biri olan kolon kanserinde gayet adı gizli kan ve kolonoskopi öneriyoruz. Yanı sıra risk faktörü varsa ailede kolonoskopi ile birlikte gastroskopi yaptırmasını öneriyoruz kişiye. Yine erkekte 45 yaşından sonra bir ürolojik muayene, prostat kanseri için ürolojik muayene ve kanda total PSA bakılması önerdiğimiz şeylerden biri. En sık görülen kanserler erken yakalandıktan sonra tedavisi daha kolay ve daha iyi yanıt veren kanserlerden olan kanserlere daha çok tarama yapıyoruz. Bunlardan biri de akciğer kanseri. Diğer saydığım kanserler kadar henüz taramanın çok faydası henüz kanıtlanamamış olsa bile yine de sigara içicisi, yani günde bir paket 20 yıl boyunca sigara içmiş herkese senede bir defa tomografi öneriyoruz. Akciğer tomografisi. Akciğer tomografisi. Kabaca böyle. Yine risk faktörü olan hastalarda ailede tiroid kanseri, meme kanseri, yumurtalık kanseri gibi kanserlerin olduğu kişilerde yine görüntüleme şeylerimiz var ve yine kolay saptanabilen ve erken yakalandığında tedavisi çok daha kolay, kesin olan kadınlarda rahim ağzı kanseri. Yine senede bir sürüntü alınması, rahim ağzı sürüntüsü alınması. Yine kadın doğumcuların yaptığı bir işlem. Yanı sıra birinci basamak aile hekimlerinde de yapılıyor. Önerdiğimiz Simür taramalar testi var. Simür testi, evet. Peki hocam, bazı kanser türleri var. Yıllarca tedavi altında devam edebiliyorsunuz normal hayatta. Bazı kanser türleri de var. Çok hızlı ilerliyor ve maalesef sonu ölümle bitiyor. En hızlı ilerleyen kanser çeşitleri neler hocam? En hızlı, yani yaşla birlikte değişmekle birlikte halen maalesef öldürücülüğü yüksek olan akciğer kanseri özellikle yoğun sigara içicisi kişilerde daha hızlı ilerliyor. Yine mide kanseri halen erken yakalanmazsa hızlı ilerleyip tedaviye biraz yanılsız olabiliyor. Yanı sıra pankreas kanseri ve neyse ki daha seyrek görülüyor beyin tümörleri. Tedaviye hızlı seyirli olan evre 4 beyin tümörleri ki en sık görülenleridir. Daha az yanıt veriyor maalesef. Anladım. Fakat yine de tabii erken tanı burada çok önemli. Erken tanıyla aslında her kanser tıbbi tedaviler yanıtı düşük olsa bile erken tanıyla bile tam iyileşme yine de bekliyoruz yani. Peki hocam, erken tanı oldu ya da olmadı. Kanserden tamamen kurtulmak mümkün mü? Mümkün. Hep dediğimiz gibi erken tanı halen çok önemli. Fakat artık bugün örneğin kadında en sık görülen meme kanseri. Bugün 4. evre bile gelse tabii ki istisnai durumlar olabilir ya da hastanın tümörün tipine göre bu söylediğim şeyler değişkenlik gösterebilir ama bugün evre 4 meme kanserinin bile artık normal sağ kalımını, normal hayatını yaşamasını bekliyoruz. Erken yakalandıktan sonra hemen her kanserde halen cerrahi tedavi gerekebiliyor. Cerrahi tedavi yanı sıra kemoterapi ya da diğer tıbbi tedavilerle tam iyileşme görülebiliyor. O çok iyi. Yani terminal dönem hastada bile artık meme kanserinde iyileşme görebiliyoruz. Meme kanserinde yine lenf kanserlerinde, çeşitli hematolojik kanserlerde, testis tümörlerinde yine yeni nesil tedavilerden olan akıl ilacı uygun çıkan akciğer kanseri, mide kanseri gibi tümörlerde de ileri evre bile olsa, 4. evre bile olsa tam iyileşme bekliyoruz artık. Oo, süper. Peki hocam, yani benim aslında en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Kemoterapiye başlama kararını nasıl alıyorsunuz hocam? Bir de kemoterapi başladığı zaman bağışıklık sistemi nasıl etkileniyor bu durumda?
Kemoterapiye başlama kararı açıkçası bu hemen bütün kanserlerde kararlarımız multidisipliner veriliyor. Yani sadece biz değil, işte radyasyon onkolojisi, çeşitli cerrahi branşlar, patoloji, hani ortak karar vererek tedavi başlıyoruz. Her hastaya kemoterapi gerekmeyebiliyor. Kemoterapi tamamen hastalığın evresi ve hastalığın tipine göre karar veriliyor. Kemoterapi alternatif olabilecek, eğer illa kullanmamız gerekirse ama kullanmamızda da başka sakıncalar varsa ona alternatif olabilecek işte radyoterapi, cerrahi gibi tedaviler ya da yeni nesil ve akıl ilaç dediğimiz tedavileri kullanabiliyoruz. Bağışıklığın düşmesi evet önemli bir sorun. Fakat tabii kemoterapi vermemiz elzem olduğu durumlarda bağışıklığı destekleyici artık tedaviler var. Yani eskisi kadar bağışıklığın düşmesinden de çok korkmuyoruz. Kemik ilinin daha iyi toparlayabilmesi, daha çabuk toparlayabilmesi için kemoterapi sonrası verdiğimiz ilaçlar var. Yanı sıra işte artık beslenme ya da çeşitli gıda takviyeleriyle yani bu süreci daha rahat geçirmesini sağlıyoruz hastaların. Kemoterapinin en temel amacı ne hocam? Niye kemoterapi veriyoruz? Kemoterapinin en temel amacı şöyle, birkaç amaçtan dolayı veriyoruz. Bir, hastalığımız erken evre ve tümöre cerrahi tedavi yaptıracağız. Fakat tümör çok büyük ya da cerrahisiz zor olabilecek işte damar komşuluğu var, işte sinir komşuluğu var. Kemoterapi verip bir tümörü küçültüp cerrahiye daha uygun hale getiriyoruz. Yanı sıra bu hastada da yine ameliyat sonrası verdiğimiz adjuvan dediğimiz bir kemoterapi türü var. Bunda da hani kana ya da lenfe dökülmüş olası tümör hücrelerinin vücudun herhangi bir yerine gidip oturup orada nüks etmesini engellemek için, yani bunları öldürmek için verdiğimiz bir tedavi var. Buna adjuvan kemoterapi diyoruz. Bir de metastatik hastalıkta aslında tam iyileşmesini beklediğimiz ya da beklemediğimiz hani ileri evre hastalarda da bir hem iyileşmeyi sağlamak, iyileşmeyi sağlayamayacaksak bile hastanın tümör yükünü azaltmak ve bu tümörün sebep olduğu şikayetleri azaltmaya sağlıyoruz. Yani hani ağrısını engellemek, tümör ağrı yapıyorsa tümörü küçülttüğümüzde ağrısı geçiyor ya da tümör iştahsızlık yapıyorsa tümör küçüldüğünde bu iştahsızlık azalıyor. Bunun gibi hastanın hayat kalitesini arttırmak için veriyoruz. Ve dediğim gibi hani evre 4 hastalık bile olsa bugün kemoterapiyle güzel bir yanıt aldığımız zaman başka lokal tedaviler de devreye girebiliyor. Cerrahi ya da radyoterapi gibi. Yani tam iyileşmeye yönelik hani bu tedavileri de devreye sokuyoruz. Dediğim gibi hani kemoterapinin ana amacı bir, hastalığı cerrahi uygun hale getirmek, cerrahiden sonra nüksetmesini engellemek. İki, metastatik hastalıklarda da hem iyileşmeyi hedeflemek, yanı sıra hastanın şikayetlerini geriletmek, hastanın ömrünü uzatmak. Bu sebeplerden dolayı hani tedavileri kemoterapi uyguluyoruz. Peki hasta kanser tanısı konuldu hastaya. Daha sonrasında doktora gitti, süreci başladı ve kemoterapi almaya başladı. O kemoterapiden cerrahiye de gerek yok. Kemoterapi sürekli bir şey midir? Yani ölene kadar artık kemoterapi alacak mı? Yoksa artık tamam iyileştin sen deyip bırakabilir mi? Şöyle, kemoterapi aslında kelime anlamı olarak kimyasal maddelerle tedavi etmek demektir. Yani bu kemoterapi ağızdan verilen bir tablet de olabilir ya da damardan verilen bir serum şeklinde ilaç da olabilir. Bunlar damardan verilen ilaçlar genellikle 2-3 haftadır ya da 4 haftalık periyotlarla veriliyor. Bu arada kalan 3 hafta ya da 4 hafta ya da 2 hafta hasta evinde geçirebiliyor. Yani her seferinde aksi bir durum olmadıkça hastaneye yatırmıyoruz. Hani ev konforunda hasta yine sağlasın istiyoruz. Yanı sıra tablet şeklinde tedavilerde de hani hem bizim için hem hasta için bir kolaylık oluyor. Bunun için bir hastanın hastaneye gelmesi gerekmiyor. Evinde alıyor ilacını. Hastalığın açıkçası tedavi hedefimize göre hani kemoterapinin uzunluğunu belirliyoruz. Yani hani erken evre hastalıkta nüksetmesini engellemek ya da cerrahi hazırlamak için verdiğimiz tedaviler kabaca böyle 4-6 ay gibi bir süre zarfında oluyor. Ama 4. evre yani ileri evre hastalıkta genelde bu süre birkaç yıl oluyor. Biz tam yanıt hedeflesek bile ya da tam yanıtı ulaşsak bile metastatik hastalıkta kabaca tedaviyi 2 yıla tamamlama niyetinde oluyoruz. Kabaca 2 yıla tamamladıktan sonra tedaviyi kesmeye bir hastayla görüşüyoruz açıkçası. Ortak karar veriyoruz. Hani kestiğimizde riskler olabilir mi, olamaz mı? Onu konuşuyoruz. Yan etki var mı? Varsa bu ne kadar etkiliyor hastanın hayatını? Bunları konuşuyoruz. Gerek olmadığını da düşünüyorsak artık tedavileri kesiyoruz. Yani kanser hastası ömür boyu ya da ölene kadar kemoterapi alacak diye bir şey yok. İyileşebilir. İyileştikten sonra aylar ya da yıllar sonra nüks edebilir. Nüksünde de hani kullanabilir. Onun için biz hastalarımıza hiçbir zaman hani iyileştiniz artık git demiyoruz. Hani nüks riskinden dolayı. Fakat tabii bu hastaya bir damga gibi yani hastanın üstünde kalıyor. Hastaya bunu iyi anlatmak lazım. Yani herkes
bir defa bir meme kanseri geçirdim, ben artık ölene kadar meme kanseriyim hani lafını kullanıyor ama bu çok da doğru bir tabir değil aslında. Hani hastalığı atlatıyorsunuz fakat bunlar nüks riski olan şeyler olduğu için yine de biz ömür boyu takip ediyoruz hastayı. Anladım. Yani bu şekilde. Peki son zamanlarda, yani bu yıllardır var ama şu aralar gündemde çok fazla, akıllı ilaçlar her hastaya uygulanabiliyor mu ya da hangi hastalar için uygundur? Akıllı ilaçlar nispeten daha son yıllarda ya da son 20 yılda geliştirilmiş ya da klinik kullanıma sunulmuş ilaçlar. Tabii hikayesi daha eskiye gidiyor. Bunlar klasik kemoterapi ilaçları, hızlı bölünen tüm hücreleri öldürmeyi hedefleyen moleküllerdir. Bu hızlı bölünen hücreler tabii bizim kemik hücrelerimiz, bağırsak hücrelerimiz, işte saç kökündeki hücreler gibi işte yan etkilere sebep oluyor. Saç dökülmesi gibi, kan değerlerinde düşüklük gibi, işte ishal, kusma gibi. Hedef yönelik tedaviler genelde daha büyük moleküller ve laboratuvar ortamında geliştirilen moleküller oluyor. Daha tümöre yönelik, daha tümöre yapışan, daha tümörü bulup ona yapışan, normal dokuya daha az yapışan ya da ona daha az zarar veren moleküller oluyor. Yani etkinliğinin daha fazla olmasını bekliyoruz, yan etkilerinin daha az olmasını bekliyoruz. Nispeten bunlar yeni geliştirilen moleküller, gittikçe tecrübelerimiz artıyor. Artık hemen hemen tüm kanser tiplerinde eskiden 4. evre kanserlerde kullanırken şimdi artık daha erken evre kanserlerde de kullanmaya başladık. Bu hem kemoterapinin süresini ve miktarını azaltıyor, hem sağ kalımı uzatıyor, nüks riskini azaltıyor. Tabii bu akıllı ilaçların da çeşitli mekanizmaları var, etki mekanizmaları ve bunların her hasta ya da hastalığa uygunluğunu da çeşitli böyle moleküler, daha çok böyle tümör üzerinde yaptığımız moleküler tetkiklerle belirliyoruz. Şu an her hasta için akıllı ilaç kullanılmalı diye bir durum yok ama gittikçe bu oran artıyor ve bundan sağladığımız fayda da artıyor. İlerleyen yıllarda muhtemelen artık klasik kemoterapilerden neredeyse tamamen vazgeçip sadece akıllı ilaçlarla tedaviyi yapacağız. Peki hocam, can alıcı bir şey sormak istiyorum. Akıllı ilaçları biliyorum. Onlar şu anda hakikaten iyi işler yapabiliyorlar. Peki kemoterapi hastanın ömrünü uzatıyor mu? Kesinlikle uzatıyor. Yani düzgün hastada verildiğinde, düzgün dozda verildiğinde ve hastaya yan etki yönetimi, hastayla birlikte yan etki yönetimi düzgün yapıldığında kemoterapi ilaçları ömrü uzatıyor. Yani bu hem kanserden ölmesi olası hastalığın ömrünü uzatmak şeklinde oluyor ya da erken evre hastalığın hani tam iyileşmesi ya da nüks riskini azaltması yönünde bir fayda sağlıyor. Yani kemoterapi tabii ki istisnai durumlar olabilir. Ömrü uzatıyor diyebiliriz yani. Peki çok klişe bir soru sorayım. Günlük hayatta herkesin birbirlerine sorduğu bir soru. Aslında kanserin tedavisi bulunduğu fakat çok büyük ilaç firmalarının engellemesinden kaynaklı olarak bu halka kadar indirgenmedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Bu doğru mudur? Doğru değil. Yani keşke öyle bir şey olsa ama kanser tek bir antite değil. Ya halen bile çözemediğimiz ya da her geçen gün kanserin farklı davranış şekillerini öğreniyoruz. Her kanser farklı ilerliyor. Yani her hastalık ya da her ilaç her kanserde etki etmiyor. Ya da baştan etki ediyor sonradan direnç geliştirebiliyor. Ya da aynı hastalık farklı kişide farklı seyrediyor. Yanı sıra ilaçlara verdiği yanıtlar da farklı oluyor. Bundan dolayı hani kanser sanki tek bir hastalıkmış gibi düşünülmemesi lazım. Herkesin kanseri kendine özel açıkçası. Evet. Bundan dolayı maalesef hani halen kanser tam olarak tedavisi çözülmüş bir antite değil. Bazı kanserlerde evet bugün artık çok ileri evre bile olsa lenf kanseri, meme kanseri gibi ya da testis kanseri gibi 4. evresinin bile yani amiyane tabirle tüm vücudu tümör sarmış olsa bile bu hastaların tam iyileşmesini bekliyoruz ama bazı kanser tipleri halen maalesef hani çok ölümcül gidebiliyor. Evet. Bundan dolayı yani hani gelişime çok açık bir branş. Tıbbi araştırmaların en az %50'si kanser üzerine yapılıyor. Kalan %50'si diğer branşlar üzerine yapılıyor. Doğru. Yani hani herkes kanserden ölebiliyor. Yani bugün hani çok zengin kişiler de, çok zengin hani milyar dolarlık iş adamları ya da devlet başkanları da hani kanserden ölebiliyor yani. Hani onun için o çok doğru bir tabir diyemeyiz. Peki hocam şunu da sorayım. Yüksek doz C vitamini kullanmak kanser tedavisinde olumlu etkiye mi sahip, olumsuz mu? Muhtemelen olumlu etkiye sahip. Fakat bunun her zaman hani ömür uzattığını söyleyemeyiz. Yani bağışıklık sistemi üzerine olumlu etkileri var. Bazı kemoterapi ilaçlarının etkinliğini arttırıyor. Hastanın yani bazı tümörlerde kemoterapi ilaçlarına direnç gelişimini azaltabiliyor. Fakat hani sağ kalımı tek başına C vitamini uzatıyor demek biraz iddialı bir laf olur. Faydası var ama tamamen ondan
şifa beklemek de Pek çok doğru akıl kârı değil. Evet. Anladım. Peki şeyi sorayım. Şimdi Allah korusun insanın başına gelebiliyor tabii ki ama kanser tanısı konuldu ve hasta daha sonrasında kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaç, cerrahi hepsini yaptı ama kötüye gidiyor. Alternatif tedaviyi denemek işe yarıyor mu? Yani son çare artık. Başka bir Evet. alternatifi kalmadı. Şimdi alternatif tedavi yine hekimlerin yaptığı tıbbi tedaviler olabilir ya da işte fitoterapi denilen işte bitkisel ilaçlarla yapılan hani tedaviler oluyor genelde. Açıkçası bitkisel ilaçlarla hani tamamen faydasızdır demiyorum. Bazen zararlı da olabiliyor tabii ki, yani onlar da bir ilaç en nihayetinde. Yani tamamen iyileşen maalesef olmuyor. Bağışıklık sistemin destekleyici etkileri oluyor. Özellikle laboratuvar ortamında bu çok belirgin olarak ortaya kondu. Yani işte zerdeçal gibi, işte çörek otu yağı gibi, hani bunlar hakikaten bağışıklık hücrelerini çok tetikliyor. Fakat gerçek hayatta kullandığınız zaman çok da bir aman aman bir fark yaratmadığı görüldü. Bizlerin yaptığı, doktorların yaptığı henüz böyle onay almamış ya da deneme aşamasında olan ilaçlar oluyor. Yani bunları öneriyoruz. Zaten birçok ilaç da bu şekilde tıp literatürüne Tabii, giriyor. aynen öyle. Bugün bile hani yine böyle bir hastaya böyle bir tedavi önerdik. Bunları da yapıyoruz. Bir kısım hastamız kabaca, yani bizim gözlemimiz %50 hastada bunlar fayda sağlıyor. Bazısında gerçekten mucizevi olarak böyle tam yanıta varan şeyler olabiliyor. Allah Allah. Bazısında hiçbir işe yaramayabiliyor. Bazısında da hani ömrü uzatmak şeklinde hani bir faydası olabiliyor. Olabiliyor. Yani evet. Peki yine son günlerde çok fazla kullanılan bir tedavi yöntemi var. Artık tedavi yöntemi demeyeyim. Henüz kanıtlanan bir şey yok ama ozon tedavisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ozon tedavisi de yine biraz önce hani konuştuğumuz C vitamini, yüksek doz C vitamini gibi düşünebiliriz bunu da. Hani tek başına bir antitümör tedavi değildir. Fakat hani immünmodülatör dediğimiz, yani bağışıklık sisteminin işte aşırı cevabını baskılayan ya da düşük cevabını normale çeken hani bir yöntemdir. Kemoterapi yan etkilerine hani olumlu geldiğini hani biliyoruz. Yine hani onkoloji dışında da birçok böyle romatizmal hastalıkta yine kullanıldığında hani faydası olduğu görülmüş. Tek başına kansere çaredir diyemeyiz ama hani yardımcı olduğu en azından hani yan etkiler bazında yeri var yani. Hani. İyi. Evet. Olumlu tarafları var yani. Var, evet. Aha. Benim kullanan doktor arkadaşlara ben şimdi daha doğrusu uygulayan düşünüyorum da şeker hastalığında kullanılıyor. Kanser hastalığında Evet. kullanılıyor. Covid zamanında yoğun bakım hastalarında kullanıldı. Hı hı. Yani çok Evet. geniş bir alanı var şu Evet, an evet. ozonun. Yani benim yakın zamanda mesela bir Hiçbir şeyiniz yokken de kullanılabilen bir şey evet, galiba. aha. Yani hani biz direkt tabii tavsiye etmesek bile hasta denemek istediğinde hani ben olumsuz yaklaşmıyorum. Yine mesela immünoterapi kullanıp hani tamamen iyileşmiş bir hastamızda immünoterapiye bağlı bir romatizmal bir hastalık benzeri bir tablo gelişti. Mesela kişi kendisi ozon tedavisi almak istedi. Biz hani bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler önermiştik ona, romatizmal hastalıklarda kullanılan. Hı. Kendisi böyle bir şey yapmak istedi. Ve ozon tedavisinden de fayda gördü gerçekten. Yani bu Güzel. eklem iltihapları falan oldukça geriledi. Böyle bir şey de oluyor yani, hani tamamen faydasızdır demiyoruz. Hani ne kadar faydası var? Hani kişi bazında değerlendirme olabilir yani. Hastaya değişiyor değişiyor, sanki. evet, Ben aha. onu fark ediyorum. Evet. Aha. Çünkü bizim de bazen ozon tedavisi verdiğimiz bazı hastalarımız vardı. Hı hı. Yani birebir şahit olduğum şeker hastası ayağı kesilmesi gerekirken hakikaten iyileşti. Yani tam bir sonuç aldı. Çok sevdiğim değerli bir hocam yapıyor. Peki hocam son olarak kanser olmamak için ya da kanser olduktan sonraki hastalara önereceğiniz altın bir öneri rica etsek sizden ne söylersiniz? Bunun tek bir tavsiyesi yok. Yani tek bir şunu yapın ya da bu işten kurtulun ya da şunu yapmayın, hani kanser olmayın gibi bir şey söylemek çok mümkün değil ama en başta sigara. Yani bugün tüm kanserlerin neredeyse 1/3'ü sigara yüzünden oluyor. Sadece sigara içmemek bile bu 1/3'lik kanser ihtimalini sıfıra yaklaştırır. Yine kanserlerin 1/3'ü kabaca sigara ve alkol nedeniyle daha erken yaşta çıkıyor. Yani 60'lı yaşlarda çıkacaksa bu daha 40'lı yaşlarda çıkabiliyor. Bunu bir tetikliyor. 2, sedanter yaşam tarzı ve obezite. Yani hani hareketsiz yaşam, hazır gıdalar, bu fast food dediğimiz işte gıdalar. Yani obezite, şişmanlık yine birçok kanser türünü hani arttırdığı kesinlikle biliniyor. Yani birçok zaten kardiyovasküler hastalık riskini de arttırıyor. Birçok kanser riskini de arttırıyor. Başta kolon kanseri olmak üzere. Yanı sıra kronik alkol kullanımı yine birçok kanser türünü, işte ağız tabanı kanseri, yemek borusu, mide,
pankreas kanseri. Eğer mesela kronik alkolizm yine meme kanseri riskini 8 kat artırır. Yani bu da bilinen bir şey. Bunun dışında diğer faktörler açıkçası hani genetik, aileden aldığımız miras ya da sonradan gelişen mutasyonlarımız. Onlara yapacak çok bir şeyimiz olmuyor ama risk faktörü bilinen bir hastaysanız, aileden gelen bir genetik risk faktörünüz varsa da taramaları daha erken yaşta düzenli yapmak, kanserden korunmak açısından şimdilik yeterli. Çok böyle büyük özel şeyler yapmaya gerek yok açıkçası. Şimdilik böyle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederiz. Evet, bugün onkoloji doktoru Hamza Uğur Bozbey ile beraber çok güzel bir söyleşi yaptık. Kanser üzerine çok samimi cevaplar aldık. Bu gibi söyleşilerin devamı için abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dilerim.